Herkese yeniden merhaba. Bugün sınava girecek arkadaşlar için bir dua videosu hazırlamak istedim. Aslında bunu 21 Haziran'dan önceki gün falan paylaşmayı düşünüyordum. Ama sizlerden birkaç kişi sınav için çok kaygılı olduğunu söyledi. O yüzden bu dualarla biraz onların içini ferahlatmak adına ve kaygılarını biraz olsun dindirmek adına erkene çekmeye karar verdim. Aslında daha da erken çekmek istiyordum ama kısmet olmadı. Geçen hafta maalesef bir tane video paylaşabildim. Kusura bakmayın. Şimdi bunu en erken zamana yetiştirmeye çalışacağım. Bir de videonun sonunda biraz sınav hakkında konuşmak istiyorum. Sınavın hayatımızdaki yerini ve kaygılanmak, sınav için kaygılanmak üzerine biraz konuşmak istiyorum. Sizler hiç böyle bir şey istediniz. Ben de elimden geldiğince yani kendi fikirlerimi paylaşacağım. O zaman uzatmıyorum ve başlıyorum. Sanki bir şey daha söyleyecektim ama eğer kelime telaffuzlarında yanlışlıklar yaparsam şimdiden kusura bakmayın. Umuyorum ki Allah affeder ve kabul eder dualarımızı. O zaman şimdi başlıyorum. Önce Türkçe bir dua var, onu edeceğiz. Sonra Arapça birkaç kısa dua var, anlamlarıyla onları okuyacağım. Tamam, hadi bakalım başlayalım. Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin. Şimdi Arapça bir dua var ama önce Türkçesini okuyacağım. Ya Rabbi, beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır denmiş. O yüzden ben de 3 kere okuyacağım. Bu arada duaların hepsini aşağı yazacağım. Neyi ne zaman diye, mesela sınava girmeden önceymiş. Onu da belirterek yazacağım. Sizler de belki okumak istersiniz. Çünkü çok uzun değil hiçbiri. O zaman başlıyorum 3 kere. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi edhilni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve cellimin ledünke sultanen nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi edhilni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve cellimin ledünke sultanen nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi edhilni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve cellimin ledünke sultanen nasira. Evet, bunu 3 kere okuduktan sonra şu duaya geçiyoruz. Sınav için sıraya oturunca okunacak dua. Belki o zaman aklımıza gelmez heyecandan diyebilirsiniz ama olsun. Belki de gelir, kim bilir. Çünkü bunu 10 kere tekrar edeceğiz. Önce Türkçesini okuyorum. Ya Rabbi, göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle. Sadece üniversite sınavı için düşünmek zorunda değiliz. Sözlü sınav için de bu cümleler çok işe yarayacaktır. Gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır demesiyle de aslında her işimiz için söyleyebileceğimiz bir dua olduğu anlaşılıyor. Şimdi bunu 10 kere okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim.
işrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Evet, 10 kere okuduk. Sınav için sıraya oturunca okunacak duaymış. Şimdi bir de sınav başlayınca okunacak dua var. Tek tek böyle yazmaları bilmiyorum. Benim de bulduğum şeyler bunlardı sınav için. Tek tek grubu ayırmaları oturunca başlayınca falan doğru bir şey mi emin değilim ama böyle bir başlık aldığını düşünmek zorunda değilsiniz. İçinizden geldiğinde, aklınıza her geldiğinde bunları tekrar edebilirsiniz diye düşünüyorum gün içinde, gece uyumadan önce, sınav anında, sınav sabahı. Artık onu siz içinizden geldiği kadar yaparsınız. Sayılara da takılmayın bence, tamam mı? Ama yine de yani burada yazılanı okumak adına sınav başlayınca okunacak dua anlamını okuyorum. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağizu. 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 Evet, 10 kere de bunu okuyoruz. Gördüğünüz gibi çok kısa bir cümle zaten. Kolayca ezberlenebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu da sınavda unutkanlığa karşı edilecek duaymış ve 19 defa okunması gerekiyormuş. O zaman 19 kere de bunu okumaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüsün, İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn, İnna fetehna leke fethen mübîne. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyümün, hakemun, adlün, kuddüsün, İyyâke
İnna fetehna leke fethen mübina. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun. Hakemün adlün kuddüsün. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İnna fetehna leke fethen mübina. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun. Hakemün adlün kuddüsün. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İnna fetehna leke fethen mübina. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun. Hakemün adlün kuddüsün. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İnna fetehna leke fethen mübina. Evet, 19 kere de bu duamızı okuduktan sonra devam ediyorum. Yine sınava girmeden önce 3, 5 veya 7 defa okunur demiş. Türkçesi şöyle: Rabbim ilmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız, Ya Rakip, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim işimi hayırla tamamı erdir. O zaman başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Evet, 7 kere bu duamızı da okuduktan sonra şimdi 4 tane Türkçe duamız var. Başlıklarıyla beraber okumaya başlıyorum. Odaklanma ve anlayış için dua. Yüce Yaratıcı, bana odaklanma gücü ver ve zihnimi aç. Soruları anlamama ve doğru cevaplara yönelmeme yardım et. Bilgimi en iyi şekilde kullanmama ve doğru sonuçlara varmama yardımcı ol. Huzur ve sakinlik için dua. Kendini çok kaygılı
hissedenler için, huzur ve sakinlik için olan bu dua iyi gelecektir diye düşünüyorum. Allah'ım, sınav sırasında huzurlu ve sakin olmamı sağla. Endişelerimin yeteneklerimi gölgelemesine izin verme. Her soruya karşı sakin bir kalp ve zihinle yaklaşmam için bana serenlik ver. Bir diğer duamız başarı ve kavramı için. Allah'ım, bu sınavda başarılı olabilmem için dua ediyorum. Öğrendiklerim, bilgilerim sınavda açığa çıksın. Çalıştıklarımı hatırlayıp etkili bir şekilde uygulayabilmem için bana yardım et. Son olarak güç ve güven için dua. Allah'ım, bu meydan okumayı güvenle karşılayabilmem için bana güç ver. Bilgimin ve hazırlığımın farkında olarak sınavıma girebileyim. Zorluklar karşısında yılmadan en iyi performansımı sergileyebilmem için bana destek ol. Evet arkadaşlar, dualarımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda kendini çok kaygılı hissedenler için İnşirah suresinin günde sabah ve akşam olmak üzere 7 kere okunmasının çok iyi geldiğini biliyorum. Yani her konuda hayattaki gerçekten Türkçesinde olduğu gibi insanın içini ferahlatan bir dua. Bunu öncesinde deneyimlemiştim geçen Ramazan. O yüzden bir 7 kere de İnşirah suresini okuyayım. Siz de sabah ve akşam 7 kere okuyabilirsiniz. Yani tabii daha çok da okuyabilirsiniz. İçinizden ne kadar geliyorsa. O zaman başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşreh leke sadrek ve vedene enke vizrek ellezi enkede zahrek ve refane leke zikrek ve inne me'el üsri yusra inne me'el üsri yusra ve izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike ferhab. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşreh leke sadrek ve vedene enke vizrek ellezi enkede zahrek ve refane leke zikrek ve inne me'el üsri yusra inne me'el üsri yusra ve izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike ferhab. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşreh leke sadrek ve vedene enke vizrek ellezi enkede zahrek ve refâne leke zikrek ve inne me'el üsri yusra inne me'el üsri yusra ve izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike ferhab. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşreh leke sadrek ve vedene enke vizrek ellezi enkede zahrek ve refâne leke zikrek ve inne me'el üsri yusra inne me'el üsri yusra ve izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike ferhab. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşreh leke sadrek ve vedene enke vizrek ellezi enkede zahrek ve refâne leke zikrek ve inne me'el üsri yusra inne me'el üsri yusra ve izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike ferhab. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşreh leke sadrek ve vedene enke vizrek ellezi enkede zahrek ve refâne leke zikrek ve inne me'el üsri yusra inne me'el üsri yusra ve izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike ferhab. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşreh leke sadrek ve vedene enke vizrek ellezi enkede zahrek ve refâne leke zikrek ve inne me'el üsri yusra inne me'el üsri yusra ve izâ ferâte fensab ve ilâ rabbike ferhab. Sadakallahü'l-azîm. Evet arkadaşlar, tüm dualarımız bu şekildeydi. Umarım biraz olsun içinize ferahlık katmıştır. Şimdi biraz sınav hakkında konuşacak olursam, yani üstüme vazifemi bilmiyorum ama içimden geçenleri söyleyeyim. Kendinizi çok kaygılı hissetmenizin nedeni büyük ihtimal bu sınavı hayatınızın en büyük sınavı olarak görmeniz. Fakat öyle değil. İçten içe bunu biliyor olsanız da belki de tam olarak idrak edemiyorsunuz ama şunu söyleyebilirim ki etrafımda
kimse okuduğu mesleği yapmıyor. Yapanlar da var tabii ki ama yapmayan bir kesim de çok fazla. Biri de benim mesela. Ben uluslararası ticaret ve lojistik okudum ve okurken bölümümden nefret ettim. Fakat neyse, oraya geri geleceğim. Fakat mesleğimi icra etmedim ve ne yaptım? Bir YouTube kanalı açtım. 2 yıl oldu ben mezun olalı. Bu kanalda işte bir 8 ay, 9 aydır var. Buradan para kazanmaya başladım çok şükür ve o kanalı açmadan önceki bir yıl mesela benim için kendimi sorguladığım, hayatta ne yapmak istediğimi düşündüğüm bir yıldı. Yani bu dönemi vakit kaybediyorum gibi düşünmek yerine kendimi bulmaya ve anlamaya çalışarak biraz da geçirmek istedim. Sonra bu kanalı açtım ve dediğim gibi çok şükür buradan para kazanmaya başladım. Yani kendime ne yapmış oldum? Alternatif bir yol yaratmış oldum. Bu tabii ki illa bir kanal açın demek değil ama okuduğunuz bölümlerin dışında çok farklı işlerde çalışabilirsiniz. Çok farklı yerlere kayabilir hayatınız. O yüzden bu karar hayatınızda geri dönüşü olmayan bir karar gibi hissediyorsanız öyle düşünmeyin. Çıkış yolu her zaman olacaktır. Mesela şimdi oraya geri dönelim. Ben bölümü sevmediğimi fark ettiğimde pandemi dönemindeydim ve yeniden sınava hazırlanmam için harika bir dönemdi. Koşullar harikaydı. 2. sınıftaydım. Yani her şey müthişti ama ben cesaret edemedim. Ama siz edebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bir okula gidersiniz ve eğer okulu beğenmezseniz, bölümünüzü beğenmezseniz her zaman geri dönüş yapabilirsiniz. Tekrar sınava hazırlanıp bölümünüzü değiştirebilirsiniz. Bunlar size çok uçuk şeylermiş gibi geliyor olabilir fakat öyle değil. Mesela ben öyle yapmadığım için şu an çok pişmanım. İnsan o zaman düşünüyor ki işte çabuk bitireyim, erken iş hayatına atılayım, işte çabuk şunları yapayım ama neye yetişmeye çalışıyorsunuz ki? Yani hayat bir yere kaçmıyor. Mesela bir mesleği çok sevip 30 yıl yaptıktan sonra da bir gün artık yapmamaya karar verebilirsiniz ve ben doktor olmak istiyorum diyebilirsiniz. Mesela bir tane influencer var, belki biliyorsunuzdur. Gözde Tezer 30-35 yaşından sonra psikoloji okumaya karar verdi ve sanırım şu an 4. sınıfta. Yani hayat tek bir karardan ibaret değil. Siz bugün bu kararı seçseniz bile sonrasında böyle çok farklı yerlere gidebilirsiniz. O yüzden tamam, bunu seçtim ve artık hayatım bundan ibaret diye korkmanıza gerek yok. Eğer istediğiniz sonuçları alamazsanız ilk yıl tekrar hazırlanabilirsiniz ya da belki de gittiğiniz bölümleri hiç sevmeyeceğinizi düşünürken seviyor halde bulabilirsiniz kendinizi. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. O yüzden kendinizi çok fazla kasmayın, olur mu? Çünkü şu an 18 yaşındasınız ve insana 18 yaşında hayatının
olmak zorunda da değil bence bu arada. Bence keşke bazı sanatlar ölmese ve onları devam ettirsek. Bazı ustalardan eğitim alsak ve o işlerin de ölmemesini sağlasak. Bence bu da çok önemli. Hepimiz mimar, hepimiz doktor, hepimiz mühendis olacağız diye bir şey yok hayatta. O yüzden eğer içinizden doğru karar farklı bir yön çizmek gibi geliyorsa kendinizi geliştirmenin yönlerini bulabilirsiniz. Sanatkar öğrenmeye kendinizi teşvik edebilirsiniz. Yani üniversite okumayın demiyorum. Bakın üniversite tabii ki okuyun ama çok kötü üniversitelere gitmektense farklı bir yol çizmek daha doğru gibi geliyor bana. Ama yine de şunu da söyleyeyim. Bakın üniversiteye gitmek birçok açıdan önemli. Neden önemli diyeceksiniz. Yani eğitimin yanında o başlı başına bir şey zaten ama üniversite ortamını görmek, insan ilişkilerini tanımak, hayata daha farklı bir yerden bakmak, çok fazla insan skalası görmek açısından iyi oluyor diye düşünüyorum. Çünkü üniversitelere birçok şehirden insanlar geliyor ve siz onlarla tanışıyor ve aşırı neşir oluyorsunuz. Kültürel bir iletişime giriyorsunuz. Bilgi olarak daha donanımlı insanlar oluyorsunuz. Ne kadar çok insan o kadar yeni dünyalar keşfetmek demek. Öğretmenlerinizi görüyorsunuz. Akademik bir hayat nasıl oluyor onu görüyorsunuz. Tek başınıza yaşamayı öğreniyorsunuz ve ya da yurtta kalıyorsunuz ve zorlu insanlarla baş etmeyi öğreniyorsunuz. Yani üniversiteye gitmek aslında bir nevi hayata atılmadaki bir evre gibi düşünün ve bu süreçte, bu 4 yıllık süreçte eğitimin yanında çok farklı şeyler de öğreniyorsunuz hayatla ilgili. Yeni bir eve çıkıyorsunuz, işte faturaları ödemeyi öğreniyorsunuz. Birileriyle geçinebilmeyi öğreniyorsunuz. Yeni bir şehri tanımayı, insanı tanımayı öğreniyorsunuz. O yüzden üniversiteye gitmek oldukça önemli diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de o küçük üniversitelere gitmek de önemli olabilir. Bilmiyorum, o konuda çok bir yerden konuşmayayım, tamam mı? Çünkü bir yandan da şu var. Asla yanlış yerde olmayacaksınız. Zaten birçok şey kader planınızda yazılı. Tabii ki hayat seçimlerden oluşuyor. Tamamen kaderci bir insan değilim asla ama eğer atıyorum Ankara istiyordunuz ama Ankara değil de Antalya geldi diyelim, tamam mı? Ve siz biraz üzüldünüz buna ama şöyle düşünün, belki de Antalya'da yaşamanız gereken şeyler var. Antalya'da tanışmanız gereken insanlar var. Antalya'daki deneyimleriniz belki sizi hayat çok başka yerlere götürecek. Belki Ankara'da onları öğrenemeyecektiniz. Hayata böyle bakmaya çalışın, olur mu? İstediğiniz üniversite değil de onun altındaki mi geldi? Demek ki hayatınızın o şehirdeki deneyimlenmesi gereken şeyleri deneyimlemeye gidiyorsunuz. O yüzden istemediğiniz sonuçlar geldiğinde çok fazla kendinizi hırpalamayın. Aklıma hep Kehf suresi geliyor. Yani bir şeyin ardındaki gizi biraz zaman geçmeden göremiyoruz. Musa peygamber ve Hızır'ın kıssasını bir okuyun derim, Kehf suresindeki. Kısaca anlatmak gerekirse bir yola çıkıyorlar ve 3 olay yaşanıyor. Musa peygamber Hızır'a diyor ki onu neden öyle yaptın, ama bu çok yanlıştı. Onu neden öldürdün, gemiyi neden batırdın, böyle şeyler söylüyor. Şimdi görünürde kötü gibi görünen bu olaylar sonradan anlaşılıyor ki aslında çok hayırlı şeylermiş. Yani siz de farklı bir şehire gittiniz diye üzülürken aslında belki de farklı bir şeyden korunuyordunuz. Belki Ankara'da kötü bir şey yaşayacaktınız ama Antalya'ya giderek kötü bir şeyden korundunuz ya da daha güzel insanlarla karşılaştınız, daha hayırlı şeyler yaşadınız. Olaylara biraz her şeyi de hemen anlayamayız gözünden bakmanız sizin için daha iç ferahlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de aklıma şu söz geldi.
belki sizde öyle bir etki yaratmamış olabilir ama bilmiyorum. Kaderci bir yerden bakmıyorum ben bu cümleye ama her şerde de bir hayır olabiliyor. O bulunduğumuz mevcut durum aslında her şeyle güzel olabiliyor. Farkına varmayabiliyoruz. Yani olan güzeldir ya. Bilmiyorum, çok güzel bir cümle bence. Sadece 2 kelime ama benim çok hoşuma gidiyor. Aklıma gelince size de söylemek istedim. Başka üniversitelerle ilgili söylemek istediğim ne var? Eğer gerçekten emin olduğunuz ve çok istediğiniz bir bölüm varsa ve ilk yıl gelmediyse, evet, bence mezuna kalın ama şunu da unutmayın. Bir psikolojik savaşta sizi bekliyor olacak çünkü arkadaşlarınız olmayacak etrafınızda harıl harıl çalışan, gerçi dershanelere gidersiniz de yani biraz daha yalnız olacaksınız ve o süreci yönetmek bir tık zor olabilir. Düzenli, yani istikrarlı ve iradeli bir şekilde çalışmak, ama kendinize güveniyorsanız ben yaparım, o bölümü gerçekten çok istiyorum diyorsanız psikolojik yardım ve ailenizden, arkadaşlarınızdan destek almayı unutmayın. O zorlu bir yılı en kolay, en rahat şekilde çıkarmanın yolunu bulun ve elinizden geleni yapın. Zaten elinizden geleni yaptıktan sonra Allah'a bırakın ve gerisi olan güzeldir şeklinde kabul edin bence. Üniversiteye geçtiğinizde de o 4 yılı sadece okul derslerinden ibaret olarak lütfen görmeyin. Topluluklara katılın, etkinliklere gidin, konserleri, tiyatroları takip edin. Kendinize okuduğunuz bölüm her ne olduğu fark etmeksizin geliştirmeye odaklayın. Ben o konuda da çok pişmanım yani. Mesela kendi bölümünüzle ilgili eğitimlere zaten katılın. Gerçekten bölümünüzü seviyorsanız kendinizi geliştirmek adına işte seminerlere, eğitimlere mutlaka gidin. Ama onun yanında kendinize mesela bir hobi edinin. Atıyorum yazarlık kursuna gidin ya da satranç öğrenin. Yani üniversite plus artı bir şeyler daha ekleyin. İsterseniz bölümünüzle alakalı, isterse olmasın, hiç fark etmez ama işte atıyorum öğretmenlik okuyorsunuz, bir yandan da sinemaya merak salın, anladınız mı? Kendinizi kültürel olarak geliştirmeye çalışın. Çok fazla şey deneyin, tamam mı? Kendinizi bulmak adına bu 4 yılı çok fazla şey deneyerek geçirebilirsiniz. Benim gibi sonrasına bırakmayın. Kendinizi keşfetmek için o 4 yılı iyi kullanın derim. Elinizden geldiğince her şeyi denemeye çalışın. Hayattaki her şeyi deneyimlemeye çalışın. Çünkü bazı şeyleri bilseniz de onları deneyimlemeden sindiremiyor insan. Yani özümseyemiyor, daha doğrusu sindiremiyor değil de hepsini deneyip kendiniz görmeye çalışın. Yani suyun akışkan olduğunu hepimiz biliyoruz ama siz yine de o suyu bardaktan dökün bakalım akışkan mıymış, tamam mı? Bu çok önemli. Onu sizin deneyimlemeniz ve kendi çerçevenizden yorumlamanız gerekiyor çünkü. O yüzden yeni şeyler denemekten asla korkmayın. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuğum bir şeyler vardır büyük ihtimal ama umarım da yoktur. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi hırpalamayın. Bu sınav hayatınızın sonu değil. Hayatınızda bir sürü önemli karar alacaksınız. Bu daha küçük bir başlangıç gibi düşünün. Ve o kadar önemli şeyler atfetmeyin, tamam mı? Elinizden geleni yapın ve gerisini de artık Allah'a bırakın. Yapacak başka hiçbir şey yok bence ondan sonrasında. Evet, bu söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok cici bakın. Şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Bu arada bir de bu sınavı sadece YKS gibi düşünmeyin. Yani herhangi bir sınav için bu duaları söyleyip dinleyebilirsiniz. KPSS için olur. 13 Temmuz'da sınava girecek arkadaşlarımız var biliyorum. Onlar da lütfen kendilerini alırsa çok mutlu olurum. Ben ayrıca hepinize dua edeceğim. 21 Haziran'da da
hepinizin sınavı harika geçer. Kolay bir şekilde atlatırsınız ve güzel bir yaz geçirirsiniz.